Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yine nefis bir tarif hazırladım. Piyano kek tarifi. Ben de bu keki ilk defa yaptım. Fakat ilk defa yapmama rağmen hem pratik hem hafif hem de çok lezzetli bir tatlı oldu. Hafif bir tatlı isteyenler için mutlaka denenmesi gereken bir tarif. Dilerseniz tarifimize geçelim. Kabıma öncelikle 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şeker ve yumurta güzelce karışıp köpürene kadar çırpıyorum. Bu aşamada şekerin ve yumurtanın güzelce karışıp köpürmesi önemli. Şekerim ve yumurtam iyice karıştı, köpürdü. Şimdi diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Bunun için yarım su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ekledim. Tekrar 1-2 dakika karıştırıyorum. İki yemek kaşığı kakao ilave ettim. Kakaoyu da ilave ettikten sonra tekrar 1-2 dakika güzelce karıştırıyorum. Ondan sonra kalan son malzemelerimi ilave edip kek karışımımı hazırlamış olacağım. Gerçekten hem pratik olsun, hem hafif olsun, hem de lezzetli olsun diyorsanız mutlaka bu tatlıyı deneyerek tadına bakmalısınız. Pişman olmazsınız. Çok hafif bir tatlı oldu. Kakaom da iyice karıştı. Şimdi son malzemelerimi ilave ediyorum. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 1 su bardağı un ilave ettim. Bunlar da iyice karışana kadar 1-2 dakika karıştırıp kek karışımımı hazırlayıp fırına vereceğim. Kek karışımım hazır. Şimdi borcama dökeceğim. Borcamımı yağlıyorum. Bu büyüklükte bir borcam yeterli olacaktır. Borcamımı yağladım. Karışımımı borcama döküp fırına vereceğim. ...170 derece ısıtmış olduğum fırında 20-25 dakika kadar kekimi pişiriyorum. Ara ara kürdanla pişip pişmediğini de kontrol ettim. Kekim pişerken ben muhallebisini hazırlayacağım. Bunun için öncelikle kabıma 3 su bardağı süt ilave ediyorum. Muhallebimin de soğuk olması gerekiyor. O yüzden kekim pişerken muhallebimi de hazırladım. 4 yemek kaşığı şeker ve 4 yemek kaşığı un ilave ettim. Güzelce karıştırıp muhallebimi hazırlıyorum. Koyulaşıp kıvam alana kadar ocakta pişiriyorum. Muhallebim kıvam aldı, koyulaştı. Çok yoğun bir kıvamlı muhallebi olmayacak. Akışkan bir kıvamı olması gerekiyor bu şekilde. 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. İçerisine 1 paket vanilya ilave ettim. Vanilyayı da güzelce karıştırıp muhallebime yediriyorum ve muhallebimi soğumaya bırakıyorum. Muhallebim hazır.
Kekim de fırından çıktı. Kekimi de soğumaya bırakacağım. Yaklaşık bir 5-10 dakika kekimi soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra bu şekilde çatalla delerek sosunu iyi çekmesi için çatalla kekimi her yerine bu şekilde deliyorum. İçinin hiçbir tarafının kuru kalmaması için bu aşamada önemli. Şimdi üzerini ıslamak için sosunu hazırlayacağım. Kabıma 1,5 su bardağı süt ilave ediyorum. Ve 2 yemek kaşığı kakao ilave ettim. Bu karışımı da güzelce çırpıp sosumu hazırlayacağım. 1-2 dakika kakao ve sütün karışması için çırpmak yeterli. Kekimi ıslatacağım sosum da hazır. Şimdi üzerine döküp kekimi ıslatacağım. Üzerine sosumu döküyorum. Zaten her tarafına delikler açtığımız için çok kısa sürede sosunu çekip kekim ıslandı. Yaklaşık 1-2 dakika kadar kekimin sosunu çekmesini bekledim. Kekim sosunu çekti. Muhallebimin son aşamasını hazırlayacağım. İçerisine bir paket krema ilave edip güzelce karıştırıyorum. Muhallebimin son aşaması da hazır. Şimdi kekle muhallebiyi birleştirme aşamasına geçiyorum. Kekimin üzerine muhallebimi güzelce her tarafına kapatacak şekilde döküyorum. Zaten akışkan bir muhallebi olduğu için çok fazla spatula ile de düzeltmeye gerek kalmıyor. Her yanına kendi dağılıyor. Üzerine bu şekilde kekimi kapatacak şekilde muhallebimi yaydım. Ve şimdi son aşamasına, süsleme aşamasına geçiyorum. Kekimi süslemek için de bu şekilde süzgeçle kakaodan her tarafını kaplayacak şekilde dökerek kekimin, tatlımın son aşamasını hazırlıyorum. Ve daha sonra buzdolabına kaldırıp 1-2 saat dinlenmesi için buzdolabında tatlımı bekleteceğim. Tatlım hazır. Şimdi buzdolabına girecek ve 1-2 saat buzdolabında dinlenecek. Hafif tatlı sevenler için denenmesi gereken bir tarif. Mutlaka deneyerek tadına bakmalısınız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.